Herkese merhaba. Komşumuz Yunanistan belki de 200 yıldır Türk tehlikesiyle, doğudan gelecek tehlikeyle yatıp kalkıyor. Yani Yunanistan için bir numaralı tehlike Türkiye tehlikesi. Bugün bile pek çok Yunanlıya soracak olsanız yarın öbür gün Türkiye adaları işgal edecek. Selanik'i işgal edecek. Yunanistan bir tehlike algılıyor. O da Türkiye'den gelen tehlike. Oysa ki Yunanistan için asıl tehlike Türkiye değil. Asıl tehlike Yunansızlaşmak. Ne demek bu? Yunanlıların sayısı inanılmaz bir hızla azalıyor. Ve belki de dünya üzerinde population collapse dediğimiz, yani nüfus çökmesi dediğimiz hadisenin ilk yaşanacağı ülke olma tehlikesiyle karşı karşıya. Population collapse ne demek? Yani nüfus çökmesi ne demek derseniz, nüfus çökmesinin anlamı şu: bir toplumda yaşayan insan sayısının ani ve geri dönüşü olmayan bir şekilde azalmaya başlaması. İşte Yunanistan'da bu başladı. Yunanistan her yıl 50.000 kişiden daha fazla azalıyor. Nüfusu düşüyor. Yunanistan'da nüfusun artmaması 1980'lerde 90'larda da bildik bir sorundu. Nüfusu 3 aşağı 5 yukarı aynı gibiydi. Son dönemde ölümlerde hızlı bir artış var. Ve doğum oranlarında da müthiş bir çökme yaşanıyor. 2011 yılıyla 2021 yılı arasında, nüfus sayımının yapıldığı yıl arasında doğum oranında %30'luk bir azalma olmuş. 2020 verilerine göre Yunanistan'da 80.000 civarında doğum yaşanırken ölüm sayısı 131.000'e çıkmış. İkisini toplayıp çıkardığınızda ne kalıyor geriye? 47.000, yaklaşık 50.000 kişilik bir fark kalıyor. Bu da Yunanistan nüfusunda yaklaşık 50.000'lik her yıl bir azalma olduğunu gösteriyor. Yunanistan küçülüyor. Yunanistan'ın nüfusu 2000 yılında 11 milyonmuş. 2001-2002 yılında böyle zirveyi görmüş, 11 milyonun azıcık üzerine çıkmış. Ancak o tarihten sonra, yani 2001-2002'den sonra bugüne kadar Yunanistan'ın nüfus trendinde aşağı doğru ama çok sert bir düşüş görülüyor. Ve bu düşüş bugünlerde daha da hızlanmış durumda. Bunun da nedeni hem doğum oranlarındaki müthiş azalma, yani Yunanistan'daki kadın ve erkeklerin çocuk yapmayı artık istememesi, ikincisi de ölümlerdeki ciddi artış. Nüfusları azalıyor. Bu verilere göre Yunanistan her yıl 50-60 bin kişi azalacak ve 10 yıl içerisinde 500 bin, 600 bin, 20 yıl içerisinde 1 milyon gibi rakamlarda bir düşme olması bekleniyor. Bu yüzyılın sonunda, yani yaklaşık 75-76 yıl sonra Yunanistan'ın nüfusunun 6 milyon civarına düşmesi bekleniyor. Yani yaklaşık Ankara'nın nüfusuna denk düşecek kadar küçülecek veya İstanbul'un nüfusunun 1/3'üne yakın bir rakama gelmiş olacak Yunanistan'ın nüfusu. Mesele sadece nüfusun azalması değil. Çünkü 5 milyon insan da az değil. Baktığınızda İskandinav ülkelerinin birçoğu 5-6 milyonluk, 3 milyonluk nüfusa sahip. Önemli olan o nüfusun genç olması, dinamik olması, diri olması, çalışma, iş gücüne katılma özelliklerini taşıyor olması. Ancak Yunanistan'da olumsuz bir diğer nüfus olumsuzluğu da nüfusun hızla yaşlanıyor olması. Yunanistan'ın resmi istatistiklerine göre şu anda Yunan nüfusunun %7'sinden fazlası, yani neredeyse 10 kişiden biri veya 12-13 kişiden biri diyelim, 80 yaşının üzerinde. 81 yaşında, 85 yaşında, 95 yaşında. Düşünsenize, sokağa çıkıyorsunuz ve her 12 kişiden biri 80 yaşın üzerinde bastonla dolaşan insanlar. Bu nüfusun tabii ki çalışma hayatına katılımı oldukça düşük olacaktır. Aynı şekilde nüfusun 1/3'ü 60 yaşın üzerine gelmiş durumda. Yani sokağa çıktığınızda her 3 Yunanlıdan biri 60 yaşında veya 60 yaşın üzerinde, 60, 70, 80 neyse. Geri kalan 2/3'nin de bir kısmını çocuklara ayırdığınızda sadece nüfusun 1/3'ü çalışabilir yaşta görünüyor. Yunanistan'da yeni doğanlara ve çocukların sayısına baktığımızda Yunanistan'ın geleceğinin pek parlak olmadığını söyleyebiliriz. 9 yaş altı nüfus bir önceki nüfus sayımında 1 milyonun üzerindeyken en son nüfus sayımında bu rakam 878 bine düşmüş. Yani Yunanistan'da sadece 878 bin kişi 9 yaş ve altında. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Yukarıda yaşlanan bir ağaç var fakat aşağıdan fidan vermiyor. Fidanlar çok küçük, çok az. Bu rakamlar ekonomiyi de, ulusun varlığını da çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Bir kere kaba bir hesap yapsanız
her yıl nüfusunuzun 50 bin kişi azalması demek Yunanistan gibi bir ülke için en az 2 milyar avroluk bir gelirden hükümetin mahrum olması anlamına geliyor. Bu da olabilecek en kaba hesaplama. Yani kişi başına aldığınız vergileri, gelirleri düştüğünüzde 2 milyar avro her yıl Yunanistan kaybediyor. Bu yıl kaybetti. Önümüzdeki yıl bir 2 milyar avro daha kaybedecek. Sonraki yıl bir 2 milyar avro daha kaybedecek. Bu bir devletin dayanabileceği bir gelir azalması değildir. Kaldı ki hani iş yükü oluşturması emeklilerin veyahut da iş gücüne katkı gibi hesaplamaları yaptığınız zaman bu rakamlar çok daha büyük çıkacaktır ve ülkeye zarar çok çok daha büyük çıkacaktır. Nitekim Başbakan Kyriakos Mitsotakis dedi ki bu bir saatli bombadır dedi. Yani kucağımızdaki bir saatli bombadır. Ne zaman patlayacağı belli değil. Hani geçmişte konuşulurdu nüfus bombası diye. Nüfusun aşırı arttığından şikayet ederdi insanlar. Ama bugün nüfusla ilgili olarak saatli bomba dendiğinde nüfusun patlamasını anlamıyoruz. Nüfusun küçülmesini anlıyoruz. Nüfusun çökmesini, yani depopulation deniyor. Yani ne diyelim, nüfussuzlaşma. Nüfusun artması değil de nüfussuzlaşma diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Bunu anlamak gerekiyor. Yunanistan'ın kucağında bir saatli bomba var ve dünyada saatli bombanın patlamasıyla ilk karşılaşan ulus Yunanistan, Yunanlılar olabilir. Ve Mitsotakis diyor ki bu ulusal tehdittir. Varlığımıza bir tehdittir. Bu sözleri hatırlayacaksınız. Daha önce Japonya ile ilgili yaptığımız programda da Japonya Başbakanı da Japon ulusu için bir numaralı tehdidin nüfus azalması olduğunu ifade etmişti. Yunanistan'daki nüfus erimesi, nüfus azalması öylesine dikkat çekici ki söze Elon Musk bile girdi ve Yunanistan'da nüfus çöküşü yaşandığını, bunun çok dikkat çekici olduğunu söyledi Musk. Yunanistan Maliye Bakanı Hatzidakis ise karşılaştığımız en ciddi sorunlardan biri bu dedi. Bunu söyleyen Maliye Bakanı. Neden? Biraz önce söyledim ya, nüfus azalıyor. 50 bin kişi azalınca 2 milyar avro hazineden sürekli bir azalma var. Hazineyi kemiren bir şey gibi. Hem insanınız azalıyor hem geliriniz azalıyor. Fakat bununla kalmıyor. Yani nüfusla ilgili, demografiyle ilgili Yunanistan'ın sorunları bununla kalmıyor. Ekatemerini gazetesi bir başlık atmış. Beni çok etkiledi bu başlık. Ekatemerini diyor ki azalıyoruz, yaşlanıyoruz ve yalnızlaşıyoruz. Azalıyoruz, yaşlanıyoruz ve yalnızlaşıyoruz. Şimdi azalma kısmından bahsettik. Ülkenin nüfusu 10 milyon civarında, 10 milyonun azıcık üzerinde ve bu hızla azalıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu nüfusun 9 milyonlu bir rakama gelmesi bekleniyor. Azalma, eğer ülkeniz gelişmişse, teknolojiye yatırım yapmışsa, eğitimliyse tolere edilebilir bir durum olabilir. Yani nüfus azalması olumlu yönleri de olabilir. Ancak burada yaşlanma var. Yaşlanma çok önemli bir konu. Eğer nüfusunuzun 1/3'ü 60 yaş üzeri ise ve yakında bu 1/3'den 2'ye çıkacak ise, yani sokağa çıktığınızda karşılaştığınız her 3 kişiden ikisi 60 yaşın üzerinde insanlar olacak ise, 80 yaşın üzeri çok kritik, 80 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusu oranı 1/10'ın da altına düşmeye başlayacaksa, yani her 9 kişiden her 8 kişiden biri 80 yaşın üzerine gelecekse burada 2 tehlike var. Nedir o 2 tehlike? Yaşlanan nüfusun çalışma hayatına katılamaması ve bakım beklemesi. Yani sizin evinde bakmanız gereken, hastanelerde sürekli bakıma muhtaç olan insan sayınız artacak. Ama bundan daha çok korkutucu olanı şu: eğer nüfusun büyük bir kısmı 80 ve 90 yaşına, 100 yaşına gelmiş ise bunların ölümleri çok yakın anlamına gelir. Ve sizin ölüm oranlarınız hızla artmaya başlar. Yani bu yıl mesela diyelim 100 bin insan her yıl ölüyorsa birdenbire bu rakam astronomik bir artışla 150 bine, 200 bine çıkabilir. Ve sonrasında da kesilir. Ne kesilir? Ölümler düşmeye başlar, doğumlar durmaya başlar. Nüfusun yaşlanmasının bir diğer olumsuz yönü de çocuk yapacak, büyümeyi sağlayacak insan sayınızdaki müthiş azalmadır. Evet, ne demişti Ekatemerini? Azalıyoruz, yaşlanıyoruz ve yalnız kalıyoruz demişti. Yunanistan toplumunun nüfusuna dikkatli bakıldığında bir diğer özellik de insanların yalnızlığı seçmeye başlaması. Evliliklerin yerini de birlikte yaşama alıyor. Birlikte yaşamaların yerini ise birlikte yaşayamama alıyor. Yunanistan'da 4 milyon 300 bin kadar hane varmış ve bunun %32'sinde tek kişi yaşıyormuş. Yani Yunan toplumunun
Yani evleri, haneleri şöyle uzaktan baktığınızda her 3 evden birinde bir tek kişi yaşıyor. Nüfusun %30'undan fazlası tek yaşıyor. Ve nüfusun yine 1/3'inde de sadece 2 kişi yaşıyor. Yani 3 evden birinde tek kişi yaşıyor, 3 evden birinde sadece 2 kişi yaşıyor. O eski kalabalık, şen şakrak Yunan ailesi artık tarih oldu. Bunu görmek istiyorsanız 1940'lara, 50'lere, 60'lara falan gitmeniz lazım en fazla. Yunanistan'da sorun sadece nüfus değil. Belki nüfus açığını bazı devletlerin yaptığı gibi göçle çözmeleri mümkün olabilir. Ama göçmenler de Yunanistan'da kalmak istemiyorlar. Yunanistan'da şu anda yasal olarak oturan 765.598 göçmen yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Ancak bunlar da Yunanistan'ı terk ediyorlar. Bir önceki sayıma göre Yunanistan'da sürekli oturma izni olan göçmen sayısı, yabancı sayısı %16 azalmış. Çoğu Arnavut olan bu insanlar İtalya'ya, İngiltere'ye, Avrupa'nın daha batısına göç etmişler. Yunanistan bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için bu da göç açısından Yunanistan'ı olumsuz etkiliyor. Yunanistan'ın nüfusunun erimesine katkıda bulunuyor. Belli bir yaşa gelen Yunanlılar geleceklerini sadece Yunanistan'da değil başka bir yerde de daha iyi bir şekilde kurabileceklerini düşündükleri için Yunanistan'ı terk ediyorlar. Yani Yunanistan net negatif bir göçle karşı karşıya. Ülkeye gelenlerle çıkanları karşılaştırdığınızda Yunanistanlılar da başka devletten gelenler de bir süre Yunanistan'da kaldıktan sonra başka yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Bunun da en büyük zararı Yunan toplumuna ekonomi alanında oluyor. Yunanistan'da özellikle adalarda, Ege adalarında ama Yunanistan'ın tamamında garson bulmak çok zor. Aşçı bulmak çok zor. Yunanistan'da anket yapılan, görüşme yapılan işverenlerin %82'si personel bulamamaktan yakınıyorlar. Personel arıyorlar, bulamıyorlar. Pek çok restoran, otel, turistik tesis yarı yarıya, yani olması gerekenin yarısı kadar. Bazı durumlarda bu rakam 1/3'e kadar düşüyor. Az personelle çalışıyor. Yani bir işletmede 10 tane garson olması gerekirken 3 garsonla bu işi halletmeye çalışıyorlar. Garson örneğini sıklıkla veriyorum ama sanmayın ki sadece garson açığı var. Yunanistan'da bütün sektörlerde ama en başta turizm sektöründe muazzam bir iş gücü açığı var. Bu neyi getiriyor? Yunanistan ekonomisinin yavaş büyümesini getiriyor veya büyüyememesini getiriyor. Yunanistan'ın içinde bulunduğu şartlar, konum dikkate alındığında bugünkü nüfus olan 10 milyon yerine 20 milyonluk bir nüfusu olmuş olsaydı Yunanistan'ın hiç şüphe yok ki çok daha büyük bir ekonomi, çok daha zengin bir ekonomiyle karşılaşma ihtimalimiz yüksekti. Yunanistan'da nüfusun durumuyla ben çok yakından ilgileniyorum. İşin açıkçası uluslararası ilişkiler demek bir anlamda coğrafya demektir, demografi demektir, tarih demektir. Yani bunların üzerine biz uluslararası ilişkileri inşa ederiz. Şimdi Türkiye'nin komşusu Yunanistan ve sürekli olarak da böyle bir gerginlik de var. Yunanistan'la Türkiye arasında savaş da oldu, çatışmalar da oldu. Kıbrıs meselesi, adalar sorunu gibi çok sayıda sorunumuz var. Yani iki komşuyuz ama sanki böyle ne derler, yani çok iyi bir komşuluğumuz yok işin açıkçası Yunanistan'la. Ancak Yunanistan'ı ne kadar tanıyoruz? Yunanistan'ı tanıyacaksak onun coğrafyası önemli bir husustur. Ama bundan daha önemlisi insanları önemlidir. O insanlar ne yer, ne içer, nasıl yaşarlar, nüfusları nedir her şeyden önemlisi. Ben bu programı yapmadan önce birkaç çevremdeki insana sordum. Dedim ki Yunanistan'ın nüfusu ne olabilir? Bazısı dedi ki 50 milyon. Bazısı dedi ki 20 milyon. Bazısı dedi ki Türkiye kadar 80 milyon. Yani doğru cevap olan 10-11 milyon rakamını söyleyebilen az oldu. Yani zihnimizdeki algılarla gerçekleri yakınlaştırmamız gerekiyor. Şu anda komşumuz Yunanistan çok ciddi bir nüfus problemi yaşıyor. Bu problemin aşılmasında Türkiye aslında yardımcı olabilir mi? Onu bilemiyorum. Konuşulabilir. Ancak bundan daha önemli bir şey var. Türkiye'nin Yunanistan'la, Bulgaristan'la, Balkanlardaki diğer devletlerle bu konuları konuşması gerekir ve birlikte hareket etmesi gerekir. Neden mi? Şundan dolayı Yunanistan'daki nüfus azalması bizi de tehdit eden bir şey aslında. Yani bu bölgelerin ekonomilerini bir bütün olarak algılamak ve birleştirmek lazım. Entegre etmek lazım. Arnavutluk, Sırbistan, Bosna, Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye bu bölgeyi bir bütün olarak alıp bunları entegre edebilirseniz
hem siyasi sorunları daha kolay çözersiniz, askeri sorunları daha kolay çözersiniz, hem de birlikte zenginleşme, refaha ve konfora ulaşma şansınız daha da fazlalaşır. Bunu yapmak lazım. Eğer Yunanistan'da turizm sektöründe bir çöküş yaşanıyor ise Türk turizm uzmanlarıyla Yunanistan'ın turizm uzmanları kafa kafaya verebilir. Yine Türkiye'nin hükümetiyle Yunanistan'ın hükümeti de bu konuyu görüşebilirler. Çünkü bu sadece Yunanistan'ın sorunu değil. Bu bölgenin bir sorunudur. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim. Biz böyle programlar yaptığımız zaman bazı izleyicilerimiz yorum kısmına şunu yazıyorlar. Diyorlar ki ya madem nüfus sorunu yaşıyorlar biz gönderelim. Şunu unutmayın. Şu anda Türkiye'nin önemli sorunlarından biri nüfus azalmasıdır. Normalde bir toplumun nüfusunun artabilmesi için kadın başına düşen çocuk sayısının 2,1 olması gerekiyor. 2,1 olursa o toplum kendini koruyabiliyor. Ancak şu anda Türkiye'nin kadın başına doğurganlık sayısı 1,8'in altına düştü. Muhtemelen 1,7 ve altına düşmüş olmalı. Çünkü en son veri 1,5 yıl öncenin verisi 1,7. Ya bu ne demek? Şu demek. Türkiye'nin de nüfusu azalıyor. Ama Yunanistan'a baktığınız zaman belli bölgelerde kadın başına doğan çocuk sayısı 1'in altına düşmüş. Ülke geneli ortalamasını aldığınızda da 1,2 civarında bir çocuk doğurganlık sayısıyla karşı karşıyayız. Yani Yunanistan'ın durumu bizden çok çok kötü. Ayrıca Yunanistan'ın nüfusunun az olması da ayrı bir sıkıntı getiriyor. Yani 10 milyonluk bir ülkeyle 85 milyonluk ülkeyi aynı potada değerlendirmek mümkün değil. Ama Türkiye'nin de nüfusu azalıyor. Eğer göç olmasaydı Türkiye şu anda işte hızla 85 milyon altına doğru gerilemeye başlayacaktı. Bugün Yunanistan aldık. Farklı bir açıdan Yunanistan aldık. Ümit ederim konu sıkıcı gelmemiştir. İlginizi çekmiştir. Bugünlük bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.